Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bizler çok şükür iyiyiz. Geçtiğimiz hafta bir soğuk algınlığı geçirdi Hüseyin Emir. Çok şükür şimdi iyi. Daha doğrusu soğuk algınlığı hani böyle bir ateşi, bir halsizliği olmadı. Sadece öksürüyordu. Çok az da balgam vardı. Balgamlı bir öksürüktü. Bu zaman içerisinde nasıl bir yöntem uyguladım, neler kullandım, hangi ürünleri kullandım, bunlardan size bahsetmek istiyorum. Umarım hani diğer başka annelerin çocukları için de faydalı olacağını düşündüm. Çünkü biliyorsunuz artık okullar açıldı, hatta 2 ay kadar bir zaman oldu okullar açıldığı. Havalar da soğumaya başladı. Çocuklar sabah erken gidiyorlar okula. Üşümesin diye anneler onu biraz katı giydiriyor. Okulda özellikle anaokulu ve ilkokul çocukları koşturuyor, oynuyor, terliyorlar. Terledikleri için okuldan çıktıkları zaman da ne oluyor? Üşütüyorlar. Ondan sonra da hastalıklar geliyor haliyle. Bizim öğretmenimiz çok şükür bu konuda biraz daha dikkatli. İşte anne olunca hani insanlar tabii kendi çocuklarına da olduğu için diğer çocuklara da kendi çocukları gibi bakıyorlar çok şükür. Terledikleri zaman anaokulunda biliyorsunuz yedek kıyafetler gönderiyoruz, iş çamaşırları hem değiştiriyorlar ya da bir havlu, kağıt havlu vesaire koyuyorlar. Bu şekilde önlemeye çalışıyorlar. Ama ilkokula başlayan çocuklar artık teneffüse çıkıyorlar, dışarıya çıkıyorlar biliyorsunuz. Koşturuyorlar, top oynuyorlar, terliyorlar, su içiyorlar vesaire. Havalar da değişiyor. Bir sıcak, bir soğuk, bir terliyorlar, bir üşüyorlar, bir sıcak oluyor. Dolayısıyla da üşütme hastalığı, faranjit, soğuk algınlığı bunlar kaçınılmaz oluyor. Bizim de geçen hafta Hüseyin Emir öksürük oldu ama sadece öksürüğü vardı. Bir ateşi, bir halsizliği yoktu çok şükür. Biraz da balgamı vardı. Bu zamanı biz nasıl atlattık? 2 gün, tamamen 2 gün ve 3. güne daha iyiydi. Hatta ikinci 2 gün sonra 3. güne çok azaldı. 3. günün sonunda da tamamen geçti çok şükür. Ben ne kullandım? Size onlardan bahsetmek istiyorum. En birinci kullandığım şey ilk yani birinciliği şu gördüğünüz yastık. Biz bunu öksürük yastığı diyoruz. Bunu ben kendim yaptım. İçerisinde yıkanmamış koyun yünü var. Neden yıkanmamış koyun yünü var diyeceksiniz. Çünkü yün yorganın, yün yastıklarının zaten faydalarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle benim jenerasyonum ve benden önceki anneleri bunun faydalarını çok iyi biliyoruz. Ama artık günümüzde maalesef kullanımı çok azaldı. Ama ben kullanıyorum. İkizlerin yastıkları ve yorganları yün. Ama bu yıkanmamış, özellikle yıkanmamış koyun yününün neden tercih ediliyor? Bu öksürükte, işte ağrı vesairede kullanıyorum ben bunu. Üşütmede, soğuk algınlığında. Koyunlar biliyorsunuz, İstanbul'daki koyunlardan bahsetmiyorum. Buradaki köylerde de koyunlar var ama genelde yayla köylerinde otlaklarda otlanırken koyunlar işte bazı bitkilere sürtünüyorlar vesaire. O sırada da bitkiler kendi özlerini yünlerinin üzerine bırakıyorlarmış. Yani benim bu araştırdığım sonucu. Tabii bu zamanda da bitki özleri olmuş oluyor yün üzerinde. Ve yıkanmadığı zaman da o özler içerisinde kalıyor. Bunun bilimsel olarak da açıklamasını uzmanlar yapıyorlar zaten. Biraz kokuyor ama gerçekten %100 faydalı. Yani %99.9 demiyorum, %100 faydalı. Bunu eğer ulaşabiliyorsanız, bulabilirseniz köyünüzden, köylünüzden veya işte akrabanızdan her neyse yıkanmamış koyun yününü, koyunların bir tüylerini kırpma zamanları var. O zamanları bunu temin edebilirsiniz. Bu şekilde kendiniz pamuk bir kumaşta bu şekilde yastık haline getirebilirsiniz. Ama bu satılıyor da aynı zamanda. Geçenlerde ben Trendyol'da denk geldim. Oradan da alabilirsiniz. Yani ne kadar güvenilirdir bilmiyorum ama şöyle yapabilirsiniz. Oradaki daha önce satın almış kişilerin yorumlarını okuyarak o şekilde karar verebilirsiniz. Ben genelde alışveriş yapacağım zaman daha önce o ürünü satın alıp ve yorum yapan arkadaşların yorumlarını okuyarak karar veriyorum. Bunu nasıl kullanıyorum?
Göğsüne, şu göğsüne gelecek şekilde kıyafetinin içine koyuyorum. Kıyafetini üzerine sabaha kadar bununla uyuyor. Hatta gün boyu bile bunu göğsünde tuttum. Ve daha önceki geçen yılki videomu izleyen arkadaşlar varsa, eğer izlemediyseniz de orada da bir takım öksürük, soğuk algınlığı, ateş vesaire durumlarda ne kullandığımı paylaşmıştım. İzlediyseniz, izlemediyseniz linkini yorumlara veyahut da şuraya, şu köşeye bir yere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Akgünlük sakızı kullandım. O zaman benim elimde koyun yünü yoktu. Ben normal bir pamukla yapmıştım. O da çok etkili. Akgünlük sakızı da öksürük için çok etkili. Bunu akgünlük sakızını eritip dumanına tutup bir kez de bu şekilde kullandım. Ama bu koyun yününün de çok faydası oldu. Daha sonra boğazını yumuşatması için, hani biraz sıcak, biliyorsunuz ıhlamur, limon, bal karışımı vesaire içindir. Onun dışında da yine şu şekilde temin ettiğim bu markadan, ya daha doğrusu bu üreticiden bu tarz şeyleri ben çok alıyorum ve kullanıyorum. Çok da faydasını görüyorum. Bu şekilde bir ağız boğaz spreyi var. Bu boğazını hem rahatlattı, hem bitkisel olarak olduğu için öksürüğüne yardımcı oldu. Bunun içerisinde gün içerisinde birkaç kez boğazına fıslattım. Ne var? Kekik, zencefil, propolis, iyot, papatya, çörek otu ve nane varmış bunun içerisinde. Bu da rahatlattı. Onun dışında da yine böyle bir burun spreyi var. Burun tıkanıklığı yaşarsa eğer, ki bir kez kullandım bunu çünkü burnu tıkanmadı. Burun spreyinde şu şekilde bakın. Bunu da burnuna kullandım. Bunun içinde de papatya, çörek otu ve Himalaya tuzu varmış. Bunu kullandım. Ve yine olmazsa olmazım udi hindi yağı. Ben bu mucize bitkiyle pandemi döneminde tanıştım. Çok daha önce varmış ama pandemi döneminde kullandım. Bunu da hem göğsünü hem sırtını ve ayak altlarına bununla yağladım ve bir tatlı kaşığı da verdim her gün. 3 gün boyunca verdim yani. Bu aynı zamanda ateş düşürmede çok etkili. Eğer ateşi varsa ateşi düşürüyor. Soğuk algınlığına ve enfeksiyona karşı da çok faydalı bir yağ. Daha doğrusu udu hindi bitkisi yağı yapılarak kullanılıyor. Bunun mesela ateşi çok güzel düşürüyor ve hastalık zamanlarında her gün veriyorum bir hafta boyunca. Hasta değilse eğer haftada bir gün bağışıklığını kazanması için, hastalığı önlemek için de haftada bir kez bir tatlı kaşığı veriyorum okula giderken özellikle. Bunu da çok kullanıyorum pardon. Ve bir tane de şöyle propolisli çörek otu yağı damlası. Bunu da geçen sene de çok kullandım. Bu sene de yine kullanıyorum. Bunu da bu bağışıklık güçlendirici bir ürün. Damla. Bunu direkt ağzına da verebilirsiniz. Veyahut da içtiği suya da birkaç damla damlatabilirsiniz. Ben bunu her gün okula giderken 1-2 damla ağızlarına veriyorum. Bağışıklıklarını güçlendirsin diye. Bundan da çok memnunum. Çünkü geçen sene hemen hemen neredeyse bir kez belki hastalık oldu. Hani ateş durumu vesaire, öksürük. O da dediğim gibi malum. Mevsim değişiyoruz. Çocuklar kapalı bir ortama giriyorlar. Terliyorlar, koşuyorlar. Normal yani bu kullandığımız ürünler. Ben bunları kullandım. Ha, pardon, bir de şöyle dut kurusu kürü yaptım. Bu dut kurusu çay olarak bunu bir avuç kadar dut kurusunu 2 su bardağı içme suyuyla kaynattım 5-6 dakika, çay olarak verdim. Bu hem ılık içtiği için hem boğazını yumuşattı. Hem eğer ateşi varsa ateş düşürücü de birebir. Bunu da lütfen kullanın eğer öyle bir durumsa. Ve aynı zamanda enfeksiyon gidermeye de çok faydalı. Ben kuru dutu zaten beslenme çantalarına da her gün, hemen hemen her gün yani haftanın belki 1-2 gün koymuyorumdur, bilmiyorum. Meyve zamanında koymuyorum. Bir avuç yani kendi avuçlarıyla bir avuçta besleme çantalarına koyuyor ve çok seviyorlar ve tüketiyorlar. Çok da faydalı aynı zamanda, biliyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama lütfen bunu bence temin edin ya da yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Öksürükte zaten koyun yününün faydalarını hani anlatmama gerek yok. Çoğumuz biliyor. Bunu internetten de araştırarak ulaşabilirsiniz.
Hem dinlendirici, ağrı giderici özelliği var. Hem daha rahat uyku uyuyorlar. Ama şöyle bir şey, biraz kokuyor bu. Biraz koyun kokuyor. Yani çocuğunuz alerjisi olan bir çocuksa belki bu kokuya veyahut da bu yüne alerji yapabilir. Onu test ederek lütfen kullanın. Ve alacaksanız da güvendiğiniz, bildiğiniz bir yerden, hani çok kötü de kokabilir. Bilmiyorum, hani koyun yünü, yani normal doğal koyun yünü nasıl koyun kokuyorsa öyle kokuyor. Ama bu çocuk bir hani alerjik astımı vardır. Başka ciltle ilgili bir astımı var ama cilde değdirmiyorum. Ben atletle üzerindeki tişörtün arasına koyuyorum. Ya da yün yorgan kullanıyorsanız zaten o da çok şey yapıyor. Ama yoksa bu şekilde kendiniz küçük, böyle çocuğun göğsü kadar yastıkta bu şekilde yapabilirsiniz. Ulaşabilirseniz bu gerçekten bir veli nimet. Ben bunun faydasını, benim elime yeni ulaştı yani. Geçen sene yoktu. Şimdiki öksürükte kullandım. Çocuk gece hiç öksürmedi neredeyse. Belki 1-2 kez öksürdü ama uykusunu bölmedi. Onu rahatsız etmedi yani. Onun dışında da gün boyu göğsünde tuttum. Yani 2 gün sonunda, 3. günde azaldı. 3. günün sonunda da tamamen geçti çok şükür. Şu anda çok rahat. Bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım ihtiyacınız olmaz ama eğer olursa lütfen, gerçekten bunlar hani benim kullanıp da memnun olduğum, hani böyle biliyorum, böyle duydum değil. Ben bunların hepsini kullandım, test ettim ve onayladım. Faydasını çok gördüm. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler için aradığınız bir bilgi olmuştur. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. İnşallah hiçbir çocuk hasta olmasın. Hasta olan evlatlara da acil şifalar diliyorum. Umarım hiç bir şekilde ihtiyaç olmaz. Ama olursa ve faydası dokunabilirse bana da bir dua ederseniz çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda, başka güzel, size bildiğim, ulaşmasını istediğim bilgileri paylaşmak isterim. Bunun için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.